Merhaba gezgin dostum. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Şimdi seni Thames kıyısında taşın, ışığın ve tarihin birbirine yaslandığı eşsiz bir yere götürüyorum. Old Royal Naval College. Kemerlerin altından rüzgar, geçerken uzakta nehrin sesi duyulur, kubbeler gökyüzüne zarif bir ritim çizer. Bir kampüs mü burası, bir saray mı, yoksa bir açık hava sahnesi mi? Hepsi. Ve her adımda başka bir Londra hikayesi açılır. Burası ne? Neden önemli? Old Royal Naval College, denizcilere ait kraliyet hastanesi olarak tasarlanan, ardından 20. yüzyıla kadar Kraliyet Bahriye Koleji'ne ev sahipliği yapan, bugün ise Greenwich'in kalbindeki UNESCO Dünya Mirası alanının merkez taşı olan bir mimari külliyedir. Tasarım dili Sir Christopher Wren ve Nicholas Hawksmore'un klasik çizgisine dayanır. Yer, Tudor dönemi Kraliyet Sarayı üzerine kuruludur. Bu topraklar Kral 8. Henry ile Kraliçe 1. Elizabeth'in doğum yeri olarak hatırlanır. O yüzden burası yalnızca güzel bir manzara değil, ülkenin uzun hafızasıdır. Nerede ve nasıl gelinir? Old Royal Naval College, Greenwich'te nehir kıyısında, Queen's House ile Cutty Sark'ın arasında yer alır. Ulaşım seçenekleri rahat ve keyiflidir. Docklands, hafif raylı sistemi ile Cutty Sark istasyonunda inersin, birkaç dakikada kemerlerin altındasın. Karadan gelmek istersen Greenwich ya da Maze Hill istasyonlarına banliyö treni, nehirden gelmek istersen Greenwich iskelesine yolcu tekneleri çalışır, Londra Köprüsü'nden trenle 8 dakika gibi kısa bir sürede vardığını duymak hoşuna gidecek. Ne dersin? Bir geliş gidişi nehirden yapıp günü küçük bir tekne turuyla tatlandırmaya var mısın? Ne zaman gitmeli? Kampüsün açık alanları her gün sabah saat 8 ile gece saat 23 arasında gezilebilir. Painted Hall, Chapel ve ziyaretçi merkezi genellikle her gün saat 10 ile saat 5 arasında açıktır ve son giriş saat 4.30'tur. Bazen film çekimleri ve etkinlikler nedeniyle geçici kapanışlar olur, o yüzden güne başlamadan önce bir göz atmak iyidir. Kalabalık yönetimi için hafta içi sabahları ve gün batımına yakın saatleri öneririm. Sabaha yakın gölgeler uzun, öğleden sonra kubbelerin taşında altın bir ton olur. Ne kadar süre kalmalı? Hızlı bir keşif için 1,5 saat ayır. Painted Hall'da başını kaldırıp birkaç dakika tavanın hikayesini dinlemek, şapelde bir bankta sessizce oturmak ve avluda kubbelerin arasından gökyüzünü yakalamak için bu süre yeter. Ancak derine inmek, anlatımlı turlara katılmak, ziyaretçi merkezindeki keşif alanına bakmak istersen 2 ila 3 saat planla. Yorulduğunda kemerlerin altındaki rüzgar serinletir. Nasıl gezilmeli? Bilet işi nasıl? Painted Hall için genel giriş biletini aldığında, gün içindeki uzman konuşmaları ve site turları fiyata dahildir. Biletini ücretsiz yıllık pasa çevirerek, yıl boyu tekrar girebilirsin. Güncel yetişkin ücreti 17 sterlin 50 peni olarak duyuruluyor. Çocuklar için çocuklar ücretsiz kampanyasını ve indirimli kategorileri kontrol etmeyi unutma. Ziyaretçi merkezindeki Discover Greenwich Küçük Müzesi'ne ayrı bir düşük fiyatlı biletle girebilir ya da genel girişinle zaten kapsanan alanları genişletebilirsin. Şimdi nefesleri tutalım. Painted Hall'a giriyoruz. Sir James Thornhill'in 18. yüzyıl başında yaptığı tavan ve duvar kompozisyonu, barok anlatının İngilizce konuştuğu en etkileyici mekanlardan biri. Deniz gücü, bilim, ticaret, mitoloji ve monarşi, tek bir görsel senaryoda birleşiyor. Yakın dönemde, 2 yıl süren büyük bir konservasyon projesiyle tavan ve duvarlar pırıl pırıl yenilendi. 2019'da yeniden açıldı. İçeride uzanıp tavanı uzun uzun izleyebileceğin rahat daybedler bile düşünülmüş. Bu salonda attığın her adım, Deniz İmparatorluğu'nun görsel bir notası gibi. Painted Hall'ın bir odası, özellikle güçlü bir yankı taşır, Nelson odası. Amiral Horatio Nelson'ın Trafalgar Muharebesi'nden sonra naaşı burada halkın ziyaretine açılmış, ülke yasını bu salonda paylaşmıştır. Bugün o odada durduğunda bir ulusun vedasını ve denizcilerin saygısını adeta havada hissedersin. Ziyaret sırasında odanın hikayesini anlatan görevlileri bulursan birkaç dakika dinlemeni öneririm. Şapele geçelim. Aziz Petrus ve Aziz Pavlus'a adanmış şapel, yangından sonra James Athenian, Stuart tarafından 18. yüzyılın son çeyreğinde yeni klasik bir dille yeniden tasarlanmış. Tavandaki neoklasik süslemeler,
Deniz temaları ve Benjamin West'in etkileyici altar tablosu mekanın zarafetini tamamlarken, akustik beklenmedik derecede sıcak bir rezonans yaratır. Sessiz bir bankta birkaç dakika kal ve detaylara bak. Kıvrımlar, mavi ve altın tonların hafif oyunu, küçük deniz motifleri. Peki burada başka neler var? Ziyaretçi merkezi içinde keşif bölümleri ve günlük konuşmalar var. Saat başlarında başlayan site turları, seni avlular, kemerler ve hikayeler arasında gezdirir. Bir de Victoria dönemi, Skittle Alley sürprizi var. Eski bir bowling atölyesi gibi düşün. Belirli saatlerde açılıyor, uygunluk durumu, günlük programa göre değişiyor. Gittiğinde danışmaya uğrayıp o gün açık olup olmadığını sor. Termal kahverengi taş zeminde birkaç atış yapmak, geçmişin küçük bir eğlencesine sıcak bir selamdır. Burası neden bu kadar sinematik görünüyor dersen, cevabı taşın ritminde. Kubbeler, avlular ve uzun akslar, öyle bir perspektif kuruyor ki dünyanın en büyük prodüksiyonları burayı sahneye çeviriyor. Rehberli film ve dizi turu ile Bridgerton, The Crown, Sefiller ve daha nicelerinin set izlerini takip edebilirsin. Kayıtlarda Thor, Karanlık Dünyanın ve Karayip, korsanlarının da bu avlularda geçtiğini göreceksin. Adımlarını atarken bir sahnenin içine doğru yürüyormuş gibi hissetmen boşuna değil. Bir zaman kapsülü gibi düşün. Bu alan önce Tudor Sarayı'ydı. Sonra kraliyet, yaralı ve yaşlı denizciler için bir yuva kurdu. Wren ve Hawksmoor, büyük bir şefkat mimarisini, saray zarafetinde ama kamusal iyilik için inşa etti. Yüzyıl değişince binalar Bahriye Koleji oldu ve 1873'ten 1998'e kadar Kraliyet Donanması'nın en seçkin subay eğitim merkezi olarak yaşadı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 10 binlerce denizci burada eğitim gördü. Bir taşın üstünde kaç meslek, kaç hayal, kaç ayrılık birikir, hiç düşündün mü? Gezini planlarken pratik bir rota önerisi. Ziyareti sabah başlat. Ziyaretçi merkezinden çok dilli multimedya rehberi al. Painted Hall'da önce giriş bölümünde kısa bir konuşmayı dinle, sonra bir bankta ya da daybed'de 2-3 dakika tavana sadece bak. Ardından Chapel'de 10 dakikalık bir sessizlik molası ver. Dışarıda avlu boyunca yürürken, kubbeleri iki yandan çerçeveleyen kolonadların gölgelerinde fotoğraf dene. Saat başındaki site turuna katılıp avluların hikayesini dinle. Skittle Alley açıksa kısa bir uğrak yap. Bitirince nehre doğru açılıp Queen's House ile aynı aksın nasıl korunduğunu anlamaya çalış. Bu uzun bakış kraliçenin evinden nehre kesintisiz bir görsel koridor yaratmak için binaların ikiye bölünmesiyle mümkün oldu. Gün içinde yemek ve dinlenme meselesi. Kemer altları yağmurda korunaklıdır, rüzgarda serindir. Yakın, çevrede küçük kafeler ve nehir kıyısında atıştırmalık seçenekleri vardır. Yaz aylarında kampüste ara ara açık hava etkinlikleri olur. Kimi günler avlularda canlı müzik ya da küçük pazarlar görürsün. Kışın taş zeminin soğuğu daha belirgindir. Sıcak bir katman al. Sessiz bir an istiyorsan Chapel en iyi sığınaklardan biridir. Ne görülmeli? Listesini kısa ama güçlü tutalım. Painted Hall'da giriş tonozunun altından orta bölüme geçişteki büyük oval sahneyi kaçırma. Işığın tavan resmindeki figürleri nasıl parça parça öne çıkardığını izle. Chapel'de tavan süslemeleri ile altar tablosu arasındaki simetriyi yakala. Avluda kubbelerin silüetini nehirle birlikte kadraja almak için en iyi açı, güneydoğu köşeleridir. Queen's House ile nehir arasındaki uzun aksı fark ettiğin an, tüm planın zekası görünür olur. Efsaneler ve küçük anlatılar ister misin? Sessiz bir öğle sonrasında kolonadlarda yürürken ayak sesleri yankı yapar. Kimi Londralı, kemerlerin altında rüzgarın bir fısıltı taşıdığını söyler. Eski denizcilerin duaları mı, yoksa nehrin sesi mi? Kim bilir? Bir de sinema severlerin küçük ritüeli var. Avluda bir noktaya durup, şimdi kamera dönüyor dermiş gibi başını çevirdiklerinde, sanki bir dönemin kostümünden bir etek ucu rüzgarla hareket edecekmiş gibi hissederler. İşte bu yerin büyüsü, taşın zamanla kurduğu, ortaklığı sahneye çevirmesinden gelir. Kimler için uygun, aileler için geniş ve güvenli açık alanlar var. Sanat ve mimarlık meraklıları için, Painted Hall ile Chapel başlı başına bir ders niteliğinde. Fotoğrafçılar için kemerlerin ışık gölge oyunu doyurucudur. Hareket kısıtı olan ziyaretçiler için iç mekanlara asansör ve rampalarla erişim bulunur, ancak taş zeminde rahat bir ayakkabı şart. Çocuklarla geliyorsan, multimedya, rehberin kısa anlatımları ilgi dozunu dengeler.
Film turu ise gençlerin enerjisini doğru yere yönlendirir. Zaman yönetimi ve kalabalık ipuçları. Sabah saat 10 ile 12 arası Painted Hall nispeten rahattır. Öğleden sonra film turlarının ve düğün çekimlerinin yoğunlaştığı günler olabilir. Biletini çevrim içi alıp giriş saatini seçtiğinde bekleme hissin azalır. Son giriş saatine yakın içeri girersen, salonda daha uzun bir sessizlik yakalayabilirsin ama keşif alanlarını görmek için zamanını dikkatli kullan. Özel, etkinlik günlerinde bazı bölümlerin geçici olarak kapandığını hatırla. Şimdi düşün. Bu avluda durduğunda gözünün gördüğü şey yalnızca kubbeler ve kemerler mi? Yoksa bir ülkenin denizle, güçle ve zarafetle kurduğu uzun, ilişkinin resmi mi? Belki ikisi de. İşte bu yüzden Old Royal Naval College, Londra'yı anlamak isteyen herkes için güçlü bir duraktır. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu anlatımı sevdiysen kanalı takip etmeyi unutma. Şimdi sıra sende. Nehre doğru yürü, bir kemerin altında dur, başını kaldır. Taşın fısıltısında hangi hikayeyi duyuyorsun? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.